Evet, burada bir pazarlık var. Milattan önce 2500 yıllarında inşa edilmiş. Gerçekten devasa. Ulan bunu nasıl getirdiniz ya? Bir de bu taşlar ilginç bir şekilde Kahire'den değil de farklı şehirlerden gelmiş. Her bir taş insan boyundan daha uzun, daha büyük. En az 3-4 ton vardır. Ve binlerce ton taş. Yani gerçekten nasıl bir matematikle bu şeyi yaptılar hayret. Piramitleri yaptılar hayret. Şuradan şöyle gidelim. Yerler yürümeye uygun değil. Bu arada. Yani işin ilginci hakikaten bu taşlar nasıl geldi yani buralara? Nasıl yaptılar? Bir rivayete göre işte burayı yapan işçiler öldürülüyormuş. Bu piramitler bittikten sonra her bir piramitten sonra işçileri öldürüyorlarmış ve ileride bir yere gömüyorlarmış anladığım kadarıyla. Başka bir yerde yapmasınlar diye. Bu arada yürünecek gibi değil, yollar çok yamuk yumuk bir yol var. Dikkat etmek lazım. Biraz tehlikeli. Ayağınızı burkabilirsiniz. Normalde piramitler şu gördüğünüz en tepedeki kireç taşıyla kaplıymış aslında. Ama zamanla ya o dökülmüş taşlar ya da ne bileyim çalmışlar bir şey olmuş. Kala kala oradaki ufak bir miktar kalmış. Yani normalde güneş yansıdığı zaman piramitler eskiden bu kireç taşı sayesinde parlıyormuş. Ama tabii şu anda öyle bir şey yok. Toplamda 3 tane zaten piramit var burada. Araları da çok uzak mesafe değil. Yani çıkarken attır, devedir o tarz şeyler yerine hani ücretsiz otobüsleri kullanmak daha mantıklı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çok karışan var. Çok yanınıza gelen oluyor. O biraz problem açıkçası. Hani hiç kendi kendinize kalamıyorsunuz. Bir düşünemiyorsunuz. Şöyle yapsam, böyle yapsam vesaire diye. Sürekli birileri gelip size işte at binmek ister misiniz? Deveye binmek ister misiniz? Vesaire onları soruyorlar. Bu da aslında biraz problem. Kapıda da aynı şekilde çok şey var. Görevli tarzında insanlar var ama esasında görevli değil yani onlar. Herhangi bir devlet memuru vesaire değil. Sadece sizi yolma peşindeler. Adam mesela geldi bize bilet ofisini gösterdi. Ben anladım zaten direkt bunda bir sıkıntı olduğunu. Geldi bizle ilgileniyor falan böyle. Bilet ofisi şuradadır vesairedir. Gelin ben size göstereyim. İşte üstünde de yaka kartı var. İşte ben görevliyim gibisinden laflar etti. Ondan sonra içeri soktu bizi. İşte X-ray'den geçirdi vesaire. Ben artık adama şey diyorum hani teşekkürler vesaire diyorum. Ama adam illa bizimle beraber. İşte anlatıyor. Türk müsünüz vesaire. Bizi de iletişim kurmaya çalışıyor. Ben pek pas vermiyorum. Ondan sonra geldi işte atlar şu kadar. Bir saati 1000 pound. İşte develer şu kadar vesaire. Şurada şu şey var. Şurada bu piramit var falan bilgi vermeye çalışıyor ama ben sürekli böyle şey diyorum yani adama hani tamam teşekkürler ihtiyacımız yok vesaire. Ondan sonra adam bizden şey olmayacağını anladı hemen para istiyor bu sefer. Hani ben size yardım ettim bilmem ne. Bana diyor pound ya da Türk lirası verin falan dedi. Ben de dedim ki ne parası ne poundu. Hani bak işine dedim. Biraz sert yaptım. Adam da çok uzatmadı zaten. Hemen geri döndü.
İşte buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu yardım adı altında ki bu kişilere yardım ediyoruz gibisinden bu kişilere prim vermemek lazım. Buna dikkat edelim. Şimdilik bu kadar. Yani at arabaları da bunlar. Böyle. Çok ufak yani. Böyle gidiyorsun sürekli. Şu anda kumda ilerliyoruz. Yani bu kumda bu taşları nasıl getirdiniz buralara? Nasıl yaptınız yani? Akıl sır ermez. Akıl sır ermez bu işe. Şu an sıcak. Saat de 11'e geliyor. Şapkamı taktım. Diğer piramite doğru gidiyorum. Tabi her taraf çer çöp içinde. Orası ayrı. Şuradan şöyle gidelim bakalım. Şimdi burada yağmuru bekleyeyim. Yağmur geride kaldı. Ona da musallat oluyorlar sürekli. O biraz iletişim kuruyor ama ben kesinlikle diyorum ki iletişim kurma. İletişim kurarsan kitlenirsin yani. Hemen sarıyorlar. Hemen başlıyorlar pazarlık yapmaya. Şöyleydi, böyleydi. O bitiyor, başkası geliyor. Yani bir tanesinde konuştu mu devamı geliyor. O yüzden kimseyle konuşmayacaksın. Kimseyle muhatap olmayacaksın. Hemen güle güle teşekkürler deyip göndereceksin. Bir de burada bir şey var. İşte Mansur Yavaş, yavaş yavaş Hasan Şaş falan diyorlar. Öğrenmişler bir yerden. Artık buradaki Türkler mi söyledi ne yaptıysa. Yani Mansur Yavaş da muhabbetlere dahil. Ne oldu? Adam ne diyor? 20 pound mu? Sahra Çölü'ne mi gidecekmişiz? Thank you deseydin. İsmi de Sait'miş. Sait. Zamanlayıcıyı açtım. Şuraya güzel konum. Evet, Yağmur'un aksiyon kamerasıyla imtihanı. Öğreniyor o da. Fotoğraf çekimleri vesaire yapıyor. Aslında bir gimbal hakikaten iyi oluyormuş. Gimbal'la beraber böyle. Kimseye muhtaç kalmadan, kimseden bir şey istemeden. Ulan milletten bir şey istesen, rica etsen kameraya çalarlar ha. Çok da senin işine geldi. Ha. Benim pozlarımı çekmene gerek kalmadı. Evet, güzel oldu. Yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Eşinin pozlarını çekmek istemeyenler eşine bir tane kamera, bir tane gimbal alıp bu şekilde yapabilir yani çok rahat bir şekilde. Kafa rahat. Dünya mirasına sahipsin Mısır ülkesi olarak. Ama yani şuraya bak, her yer böyle kontrolsüz şekilde deveydi, attı. Yapışkan satıcılar. Camel photo. No thanks. Herkes bu şekilde para koparmanın peşinde yani. Bunlara bir aslında devlet çeki düzen verse daha iyi olur. Her yer leş gibi. Pis. Ulan dünya mirasının dibine adam tezgah açmış. Sphinx satıyor. Tahta Sphinx'ler 1 dolar 2 dolar diye. Hiç olacak iş değil yani ya. Adamlar hiç önemsemiyor. Bir yürüyüş yolu da yapabilir mesela tahtadan mesela. Bu şeylere basmayalım diye. Patika çok kötü ya. Yollar çünkü taşlar çok kötü, tehlikeli. Onun yerine bir yürüyüş yolu yap, parkur yap. O parkurdan insanlar ilerlesin. Ama hiç bunlar düşünülmemiş. İşte Mısır herhalde bir 50-60 sene geride bizden diye tahmin ediyorum. En az 50-60 sene yani. Bizden geride olan kısmı.
Millet taşlara dokunma derdinde. Şöyle taşlara dokunuyorlar. Bu piramitler de yaklaşık 30 senede falan yapılmış galiba. Yani büyük bir zaman. 30 sene. Gelirken güneş gözlüğü, su, güneş kremi ile gelebilirsiniz. Rahat bir pantolon. Şort değil. Neden şort değil? Çünkü gün içerisinde cami vesairede gezmek isterseniz şortla girmek sıkıntı olacaktır. Yani giremezsiniz. O yüzden öyle hafif pantolon, kapri tarzı şey de olabilir. Bunları giyip gelebilirsiniz, gezebilirsiniz. Şu anda piramit gezisinin sonuna geldik. Normal yürüyerek iniyoruz. Normalde otobüslerle inebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ama biz yürümeyi tercih ettik. Havada çok sıcak değil. Şurada da hemen Sphinx görüyoruz. Boyu yaklaşık 70-75 metre. Uzunluk, yani yükseklik daha doğrusu 20-30 metre civarı. Bu piramitlerin koruyucusu. Şu görmüş olduğunuz 3 tane piramidin koruyucusu. Buraya inşa edilmiş. Bacakları önde. Burada da bir fotoğraf çekimi var. Şuradan yandan yan kesidi alalım. Farklı farklı tarihi eserler var Sphinx'in yanında. Belki mezar odaları olabilir. No, thanks. Oh, pyramid. $1 million pyramid. 1 million. Ooh, original pyramid. Ooh. No, thanks. How much is what? 200 Egyptian cents, €4, $4. All pyramid. Kofu kafra bankara ini. No, thanks. I don't need any pyramid. Lan kurtulamıyoruz satıcılardan ya. No, thanks. Satıcılardan kurtulamıyoruz. Her yerdeler. Hemen Turkish, Hasan Şaş, Mansur Yavaş yani. Hemen onları söylüyorlar. Neyse, parkur bitti. Şu anda çıkış yapacağız inşallah. Aynen. Bundan sonraki gezimiz artık kolay. Bundan Keyfe sonra keder. aynen keyfe gelir. Şimdi dinlenelim. Bir çay içeriz. Şimdi bir yerde çay çorba içeriz. Mekana geçiş. Oh, esiyor da. Kaşık Şimdi- yoğurt takviyesi alalım. Şimdi anlatacaklarım var arkadaşlar. Şu çıkışa gelelim. Çıkışta size birkaç trik göstereceğim. O trikleri uygulayacaksınız ve hiç şeye takılmadan, yok rehbermiş, yok satıcıymış, cartmış, yortmuş, onları geçeceğiz inşallah. Şöyle ufak bir kafe var. Ha, aynen. Manzaralı, tarihi manzaralı. Sphinx'in tam karşı noktasında kalıyor. Evet. İlk yardım ambulans falan da var. En azından o güzel bir şey yani. Öyle bir olanakları buradan olmasın. değil sanki. Buradan. Yayalar için değil mi? Neyse, çıkarız ya, dert yok. Şimdi şuraya geçelim de ben göstereyim şimdi. Şimdi arkadaşlar, atıyorum buradan geldiniz. Bekle şimdi.
Ya da sen şey yap. Şimdi buradan taksiden indiniz, tamam mı? Buradan geliyorsunuz, yürüye yürüye geliyorsunuz. Zaten turist olduğunuz belli olduğu için buradaki çalışanlar, personeller direkt sizi hücum olarak saldırıyorlar. Hemen Türk müsün, şey misin, İtalyan mısın, Rus musun diye ilk baş nereli olduğunu öğreniyorlar. Ondan sonra buraya yöneliyorsunuz doğal olarak. Çünkü kalabalık burada. Kalabalığı da göster, şurayı da göster. Şu an pek kalabalık yok da. Hani bu esas kalabalık olan yer burası. Sabah çok kalabalık. Heh. Siz de ilk baş buraya yöneleceksiniz. Yöneldiğiniz zaman da insanlar hemen gelecek size, yardım edeyim falan filan diye. Onlara kanmayın. Sakınlıkla itibar etmeyin onlara. Muhatap olmayın. No thanks deyin, geçin. Burası giriş yeri. Esasında şurada ticket ofis var. Hemen böyle ara sokakta 100 metre ileride solda ticket ofis var. Ofiste bu ne kadardı? İşte 1500 mü? 1600 pound falan da. 1700 pound falan da iki kişi. 1400 pound kişi. Ya işte 1500 falan, yani çok önemli değil bir şey. Zaten uygun bayağı. Hemen burada 2 tane bilet alıyorsunuz. Kredi kartı da geçerli. Nakit de verebiliyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra gene kimseyle muhatap olmadan direkt giriş kısmı burası. X-ray'den geçip direkt giriyorsunuz. Dediğim gibi kesinlikle buradaki görevlilermiş, memurmuş, bilmem neymiş, bunlara aldanmayın kesinlikle. Az önce bahsettiğim gibi bizle beraber, bize sözde yardımcı olan insanlar hemen geldiler, şurada 100 metre bizle beraber içeri girdiler. Hemen elini şöyle yaptı, bize gösterdi. İşte yok neymiş, deve 100 dolarmış, işte atla gezmek 10 dolarmış, neyse bir şeyler anlattı. Yok mok deyince, pek muhatap olmayınca bizden ne yaptı bu sefer? Hemen Egypt Pound dedi. Mısır pound'u ya da Türk iş lirası dedi mesela. Hemen bizden bahşiş koparmanın derdindeydi. Ben de o adama biraz sert çıkınca zaten herhangi bir şey yapmadan direkt adam geri döndü, gönderdi. Biri daha geldi. He has YouTube channel. Şu anda polis. Outside. What? No photo. Outside, please. Please end. Okay, end. Okay. Thanks.